Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle mısır unu ile hazırlamış olduğum bazlama tarifimi paylaştım. Şöyle tarifime geçmeden önce son halini, görüntüsünü sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Gerçekten yapılışı çok pratik ve çok lezzetli bir tarif sevgili arkadaşlarım. Özellikle bazlamamızın bu renginin sarılığını, güzelliğini yani canlılığını içerisine katmış olduğumuz mısır ununa borçluyuz. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine şöyle bir su bardağı ılık suyu alalım. Bu arada su bardağı ölçüm 250 milim. Üzerine bir tatlı kaşığı kuru maya ve bir tatlı kaşığı toz şekerini ilave ettikten sonra şekerler eriyene kadar karıştıralım. Şekerle mayayı buluşturursak hamurumuz çok daha hızlı bir şekilde aktifleşir. Üzerine şöyle çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Tekrardan karıştırıyorum. Bu tarifimde toplamda 1 su bardağı mısır unu kullandım. Bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra daha sonra tekrar karıştıracağım ve kontrollü bir şekilde unumu ilave edeceğim. 1,5 su bardağından şöyle bir parmak fazla olacak şekilde unu ilave ettim ama mutlaka unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Hamurun yumuşacık olması gerekiyor. Hazırlamış olduğum bazlamaların yumuşak olması için hamurumuzun da yumuşacık olması gerekiyor. İlk önce şöyle spatula ile karıştıracağım. Birazcık ağırlaştıktan sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. İçerisindeki mısır unundan dolayı birazcık böyle elimize yapışan, elimizi zor bırakan bir hamur olacak. Yoğurdukça kıvamını bulacak. Dediğim gibi pürüzsüz bir kıvam olana kadar yoğuralım. Ben bir ölçü bazlama hazırladım sevgili arkadaşlarım ama çoğaltmak isterseniz katıyla çoğaltabilirsiniz. Şöyle kontrollü bir şekilde unu ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar şöyle sadece birkaç dakika yoğurdum. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım, o içerisine ilave etmiş olduğumuz mısır unundan dolayı hamurun renginin güzelliğine böyle yumuşacık harika bir fıstık gibi bir bazlama hamurumuz oldu. Şöyle elimle beze şeklini verdikten sonra hamurun üzerine hava girmeyecek bir şekilde kapatacağım. Ben 30 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. İsterseniz klasik bir şekilde hamurunuzun üzerini bir havluyla, sofra bezi ile kapatın. Kapalı fırında da hamurunuzu çok güzel bir şekilde mayalandırabilirsiniz. Ama eğer çok aceleniz varsa birazcık böyle ılık yani sıcak fırında da hamurunuzu çok hızlı bir şekilde mayalandırabilirsiniz. Ben kendi halinde 30 dakika gibi bir sürede oda sıcaklığında hamurumu mayalandırdım. Şöyle hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Bazlama tarifinde veya şebit tarifinde hamurun çok fazla mayasını almanıza gerek yok. Hamur çok yumuşak, birazcık ele yapışan bir hamur olduğu için ara ara böyle un kullanacağım. Hamurumu şöyle toparladıktan sonra gelişi güzel kesiyorum. Daha sonra 6 adet beze yapacağım. Yani ben bu tarifimde 6 tane bazlama hazırladım. Şöyle yine bezelerin altını üstünü de unluyorum yapışma olmaması için. Dediğim gibi içerisindeki mısır unundan dolayı birazcık böyle elimize yapışıyor. Aslında böyle çok aşırı yumuşak bir hamur değil. Hamurumu beze aldıktan sonra üzerini kapatacağım. Sadece bir 5-6 dakika kadar dinlendireceğim. Hamur ne kadar güzel dinlenirse o kadar hamur açarken bizi yormaz. Tezgahımın kenarına sofra bezini seriyorum. Açtığım hamurları sofra bezinin üzerine yerleştireceğim. Eğer yapabiliyorsanız yani böyle ocağınıza yakınsa hamurları bir taraftan açıp bir taraftan pişirebilirsiniz. Öyle de çok pratik olur ama ben bütün hamurlarımı açacağım. Daha sonra pişirmeye geçeceğim. Aslında bu şekilde açıp dinlendirirseniz hamurlar o şekilde açtıktan sonra da biraz daha mayalanıyor. Bence daha güzel oluyor. Daha böyle yumuşacık oluyor. Evet, çok fazla açmamıza, çok fazla incecik yapmamıza gerek yok. Tabii sevgili arkadaşlarım, dilerseniz bu hamurdan mesela
3 tane beze alabilirsiniz. Yani daha büyük böyle daha kalın bazlamalarda hazırlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde bütün hamurlarımı açıyorum. Dediğim gibi sofra bezimin üzerine alıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bütün hamurlarımı açtım. Şöyle bir gözleme tavasında pişireceğim ben. Evet bakın sevgili arkadaşlarım. Tava tamamen ısındıktan sonra bazlamalarımı üzerine alıyorum. Ve bazlamanın bu kadar güzel bir şekilde kabarması çok güzel. Yani içini çekerek piştiği anlamına geliyor. Şöyle ara ara çevireceğim. Yani sadece bir iki kez çevirmeyeceğiz. Ara ara çeviriyorum. Yani yüzeyi istediğim gibi güzel bir şekilde kızarana kadar biraz daha beyaz da bırakabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız. Gerçekten denenmeye değer bir tarif. Görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir tarif ve çok az bir malzemeyle bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Ve diğer hamurlarımı da aynı şekilde pişiriyorum. Bu arada ocağımız orta ateşte olsun. Ve bence en önemlisi tavanın yeteri kadar ısınması. Yeteri kadar ısınmadığı zaman yüzeyinin görüntüsü hiç güzel olmuyor. Böyle yüzeyi kurumuş gibi oluyor. Evet, bütün bazlamalarımızı aynı şekilde aynı ayarda pişirdim ve hiç soğumadan şöyle servis tabağımın içerisine aldım. Bu arada ben bu tarifimi kahvaltı için hazırlamıştım. Şöyle sıcacık bir çayla gerçekten harika olacak. Ve hiç soğumadan eğer seviyorsanız şöyle yüzeyine birazcık tereyağı da sürebilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur. Gerçekten denenmeye değer bir tarif sevgili arkadaşlarım ve her tarifimde, her videomda söylüyorum. Sizlerin yorumları benim için gerçekten çok kıymetli. Küçük bir emoji, küçük bir yorum veya küçücük bir noktada bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Dediğim gibi tarifimi denerseniz olumlu veya olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Evet, şöyle son halini, rengini, kıvamını da sizinle paylaştıktan sonra bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Birbirinden lezzetli, pratik, yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.